Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Kısacık vaktini almak istiyorum. Şu kadarcık, inan bana. Bu sol tarafta şimdi bir şey çıkacak. Bak, bir anket çıkacak. O ankete katıl değerli arkadaşım. Görüşlerini bana bildir. Eğer cep telefonunda izliyorsan bir dokunuşuna bakacak. Bilgisayardaysan bir tıklamana bakacak. Hiçbir şekilde bir zahmet yok. O anketten görüşlerini bana bildirirsen. Çünkü ben onları çok dikkate alıyorum. Onlara göre hareket ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ve ufacık şu kadarcık bir şey daha diyeceğim lütfen. Instagram hesabımız var. YouTube kanalımızın Instagram hesabı var. Hesabın ismi Magus Murat. Şimdi ben yazılı olarak da buraya yazacağım. Bu hesapta çok güzel mesajlar alıyoruz. Özellikle astral seyahat çıkış tekniğini izledikten sonra astral seyahati başaran arkadaşlarınız var. Onların sevinç dolu, başarı dolu mesajlarını alıyoruz ve gerçekten çok seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Vaktinizi ufacık şu kadarcık daha lütfen bunu da ekleyeyim. Bu Instagram hesabında yardımcı olan arkadaşlarım var. Özellikle en çok yardımcı olan, canla başla mesajlara cevap veren Faruk arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sonra Bahar arkadaşıma, Samet'e, Ülgen'e ve Efe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Ankete katılmayı unutmayalım. Şimdi videoya geçelim. Astral seyahate neden çıkamıyorum? Ne yapıyorsam, ne ediyorsam olmuyor. Deniyorum, olmuyor. Denemelerim sonuç vermiyor. Çabalıyorum, olmuyor. Hatta bedenimde en ufak bir titreşim, enerji bile hissetmiyorum. Acaba ben bir şeyleri yanlış mı yapıyorum diye düşünüyorsan eğer, işte bu video sana göre. Şimdi öncelikle gündelik yaşantımızda çok şey isteriz. Her şey, ev, araba, mal, mülk, şöhret, ün, ne varsa çok isteklerimiz olur ve astral seyahatte bizim gündelik yaşantılarımızdaki isteklerimizden bir tanesi haline gelmiş durumda artık. Ama şunu belirlememiz lazım. Bu istek ne kadar doğru? Bunu hiç düşündük mü? Bir şeyi istiyoruz, tamam, ama istediğimiz ne kadar doğru? Bize ne kadar hitap ediyor? Şimdi onu seçiyoruz. Arkadaşlar, bir şeyi istemek için öncelikle onun doğru istek mi, doğru istek değil mi? Bu kriterleri sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Ona karar vermemiz gerekiyor. Ve eğer doğru istekse astral seyahat, devam edin. Ama doğru isteği uygulamıyorsa, bu kriteri karşılamıyorsa biraz daha sonra tekrardan düşünün, tekrardan deneyin. Şimdi size doğru istek nasıl seçilir anlatıyorum. Öncelikle astral seyahate çıkma fikrinizi bir düşünün. Astral seyahate çıkma fikrinizi bir düşünün ve bakın sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Yani bu uyandırdığı duyguya bir bakın. Eğer sizde bir duyguyu harekete geçiriyorsa ilk koşul sağlanmış oluyor. Bir de bunun ikinci koşulu var. Bu ilk duyguya baktıktan sonra, bu ilk aşamayı yaptıktan sonra bunun ikinci aşaması da tıpkı astral seyahate çıkmışız gibi bir hisle kapılıyoruz. Yani astral seyahate çıktığımızı düşünüyoruz. Farz edin ki astraldesin. Farz et ki o isteğin gerçekleşti, şu an oradasın ve ne hissediyorsun? Bak bakalım, ilk hissettiğin heyecanla ikinci hissettiğin heyecan birbirini karşılıyorsa bu istek doğru istek. Ama birbirini karşılamıyorsa burada bir yanlışlık var. O yanlışlığı çözmen lazım. Doğru isteğini böyle belirle ve belirledikten sonra devam edelim.
Bir diğer noktada astral seyahati ne kadar deniyorsun? Günde ne kadar deniyorsun? Yani günde 3-4 sefer mi deniyorsun yoksa? 3-4 sefer deneme bence. Günde maksimum 2 sefer dene. Deneyeceğin saatleri sana söylüyorum. Bakın günde 3, 4, 5 sefer denediğin zaman bunu vücudunda enerji kalmaz yani bir kere. Astral bedeninde de enerji kalmaz. Kendini enerjisiz hissedersin, enerjin düşük hissedersin. Böyle hissettiğin zaman da astral seyahatten soğursun. Neden çıkış belirtileri yaşamıyorum durumuna dönersin. Ve bir denemeden sonra sonuç almadıysan ikinci denemeyi hemen ardına yapma. Akşam uyumadan önce, doğru deneme saatlerini söylüyorum bak. Akşam uyumadan önce, hemen önce ve sabah uyandıktan hemen sonra. Doğru deneme saatleri, doğru deneme dakikaları bunlardır. Astral seyahat denerken çok uyuyan arkadaşınız var. Uyumamanız lazım. Uykuyu yenmen lazım. Başka türlü olmaz. Uykuyu yeneceksin. Bu kadar. İşte diyor ki nefes alma tekniğinde sayıyorum 19, 20 diyorum diyor. Sonra 20'den geriye saymaya başlıyorum diyor. 18, 17 diyorum diyor. Alarm çaldıktan sonra bir bakıyorum sabah olmuş 16, 15 diye devam ediyorum diyor. Uyumamanız lazım arkadaşlar. Başka yolu yok. Uyumayacaksınız. Eğer çok uyuyan bir insansanız sabah uyandıktan hemen sonraki vakit sizin için uygun vakit. Bir de astral seyahati denediğin zaman bunun hemen olacağını düşünüyorsan eğer bu fikrini biraz değiştirmelisin. Çünkü hemen olmayabilir. Ben 3 yıl denedim. Tamam benim zamanlı teknikler çok özürlüydü. Kabul ediyorum. Şimdi doğru teknik var. Güzel bir teknik var. Denediğin teknik gerçekten güzel. Başarıya götüren bir teknik. Hatta yapan arkadaşlarımız da var. Onlardan izin aldık sonra o konuşma içerisinde geçen diyalogları zaten burada paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu planladığın süre kendine ne? Yani bunu bir denedin, iki denedin olmadığı zaman vazgeçiyorsan zaten vazgeç. Çünkü bunun bir süresi yok. Sen ne zaman, ne şekilde çıkacağına inanıyorsan o zaman o şekilde çıkarsın. Ve inancını kaybetme. Her denediğinde unutma astral bedenin biraz daha serbest kalıyor. Biraz daha serbest kalıyor. Sen her çıkış gerçekleşmediği zamanda bile çıkamasan bile, çıkış gerçekleşmese bile astral bedenin o kadar serbest kalıyor. Sakın bırakma. Eğer istiyorsan, bunu başarmak istiyorsan devam etmelisin ve bırakmamalısın. Öyle orada burada yazan yalanlara da inanma. Zaten ben bir video olarak anlatacağım sana astral seyahat yalanlarını. Orada burada yazılan yalan yanlış bilgileri toplayacağım, harmanlayacağım, onları bir videoya alacağım ve onların doğrusunu açıklayacağım sana. Tamam mı? Bundan da korkma. Şüphen de olmasın. Biz burada beraberiz. Bir diğer nokta da çıkış hislerine kendini ne kadar kaptırıyorsun? Şimdi sen çıkış anına geldiğin zaman tabii bir şeyler olacak. Vücudunda bir enerji titreşimi, enerjilerin gezmesi, yatak dönüyormuş hissi, yatağın içine çekilme hissi, yukarıya kalkıyor hissi veya da en önemlisi gözün kapalıyken bile gözünün önüne gelen görüntüler. Beyaz beyaz noktalar veya da varlık gibi şeyler, bir insan görüyorsun mesela gözün kapalı, çıkış belirtileri geldiğin zaman. Korkma. Astral görüşün canlanıyor. Astral görüş kazanıyorsun. Korkma. Devam et ve o hislerin hiçbiri olmuyormuş gibi davran. Hani böyle bir tabir vardır ya, relax, cool, sakin ol, rahat ol, sıkıntı yok. O hislere kendini kaptırma. Sen imgeni asla bozma. Unutma. Sen o yatakta değilsin. Farz et ki o hisleri de sen yaşamıyorsun. İmgelediğin yerde ol. Onlara asla kulak asma. O hisleri umursama. Boş ver, boş ver. Hissettiğinle kal. Aklın, konsantrasyon oraya gitmesin. Aha çıkış hissi yaşıyorum, çıkacağım diye kendini zorlarsan olmaz. Unutma. Kaptırma, rahat ol, kendinden emin ol. Yaptığın işe güven, kendine inan. Ve kendine bir astral seyahat planı yap. Mesela de ki ya ben şu gün şu saatte astral seyahat deneyeceğim. Denediğim zamanda da ben astral seyahate çıkacağım. Bunu kendine her gün uyandığın zaman söyle. Ve uyumadan önce bunu kendine tekrarla. Ama her gün deniyorsan eğer astrali, mesela planın her gün ya. Mesela atıyorum her gün akşam uyumadan önce astral seyahat deniyorsun diyelim. Tamam mı? Bence iyi yapıyorsun zaten, denemelisin de. Her gün uyumadan önce evet ben bugün astrale çıkacağım. Ben bugün deneyeceğim ve denediğim zaman astrale çıkacağım. Bunu inan, buna kendini inandır, kendini planla. Bu plana göre çık.
Zaten bir süre sonra bilinçaltın bunu kabul edecek. Belki hemen, belki 5 gün, belki 10 gün sonra, belki bir gün sonra bilemeyiz. Bilinçaltın bunu kabul edecek ve o da sana inanacak. Bilinçaltın sana inanacak, sen kendine inanacaksın. İki inançtan, birlikten, ikilikten ne doğar? Kuvvet doğar. Kuvvet doğduğu zaman ne doğar? Başka bir dünyaya yeni bir insan doğar. Yani astral boyuta sen doğarsın. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Astral seyahat denerken unutma, tek engel sensin. Kendine engel olan tek varlık sensin. Kendini sınırlayan, kendini kısıtlayan tek varlık sensin. Unutma ve kendine söz ver. Şunu söyle, benimle beraber. İçinden de söyleyebilirsin, dışından da. Video bittikten sonra tekrar söyle. Ben kendime asla engel olmayacağım. Ben kendime asla engel olmayacağım. Ben kendime asla engel olmayacağım. Bence de olma zaten. Olma ki yaşayabilesin güzellikleri. Olma ki keşfedebilesin başka dünyaları. Eğer bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Abone ol ki bir sonraki videolarda direktmen görüşelim. Abone ol ki bize destek ol. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber daima bir arada kal. Bu hayatta hep gülerek kal. Hoşça kal, sağlıklı kal. Think of you